Hepinize merhabalar. Bugün yine önümde bir sürü malzeme var. Bugün aslında Ankara tava olarak bilinen ama bizim Bursa'da ustalar birazcık değiştiriyorlar. Böyle iki tane herkesin bildiği güzel esnaf lokantası var. İkisinde de bunun aynısını yiyebiliyorsunuz. Onlar buna Ayaz diyorlar. İşte Ankara tava diyorlar vesaire ama yani normal orijinalinden biraz daha farklı. Bugün ben onların yaptığı usulle yapmayı deneyeceğim. Yani tam olarak elimde bir tarif yok ama Instagram'dan vesaire böyle hani bulabildiğim kadarıyla kendim eksikleri tamamlayarak yapmaya çalışacağım. İnşallah güzel bir şey olur. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bu böyle şehriyeli pilavlı, incikli aslında tam Ramazan yemeği. Ben bu videoyu Ramazan öncesi çekiyorum ama Ramazan sofralarına çok yakışacak güzel bir ziyafet yemeği diye düşünüyorum. Şimdi bizim Bursa'da Bülent Şef ve Rumeli kardeşler var. Bursa'ya gelenler bilir. Çok iyi iki tane esnaf lokantası. Şimdi bunların menülerinde bu her gün çıkar. Ben de çok beğenirim, çok severim. Özellikle o böyle şehriyeli pilavı benim çok hoşuma gidiyor. Ama tabii bir sürü yerde yedim. Onlarınkini daha çok beğeniyorum. Şimdi bu tabii damak tadı. Ben bugün elden geldiği kadar onların yaptığı şekle benzer yapmaya çalışacağım. Kendi Instagram sayfalarında bu tür tarifleri zaman zaman paylaşıyorlar ama tabii bütün sırlarını vermiyorlar doğal olarak. Ben orada hani bazı eksik noktaları kendim doldurmayı düşünüyorum. Şimdi elimde 10 tane benim kuzu incik var. Biz ailece 10 kişi olduğumuz için ben 10 taneden yapacağım. Siz kaç kişiyseniz ona göre yaparsınız. İşin bu kısmı çok kolay. Esnaf lokantalarında böyle daha her şey her gün yapıldığı için pat 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 çok güzel yapıyorlar. Şimdi inciklerimizi dizdik bir tane tepsiye. İçerisine şöyle küçük bir baş soğan gibi diyebiliriz. Şimdi bir tane kabın içerisine bunu şöyle kenara alalım. Bir yemek kaşığı salça. Ben yarısına domates, yarısını biber salçası koydum. Bunun üzerlerine de baharat ekliyorlar. Ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar kimyon ekledim. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar dağ kekiği ekledim. Şöyle bir tepeleme diyebileceğim 2 tane silme kaşık tatlı toz biber ekledim. Şimdi şöyle yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuzum var. Bunun bir kısmını üstünden inciklere döküyorum. Bir kısmını da sosun içerisine katacağım. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine su ekliyorum. Suyla bunu sos haline getirip açtıracağız. Benim burada 750 mililitre vardı. Aşağı yukarı 400 mililitre kadar kullanmış oldum. Evet arkadaşlar sosumuz da hazır. Şimdi şöyle üzerlerinden gezdire gezdire sosumuzu da döküyoruz. Son olarak da şöyle aralarına birkaç tane defne yaprağı koyacağım. Şimdi ilk etap bu kadar. Bu arada fırınımı 160 dereceye ayarlıyorum. 160 derece alt üst fanlı olması şart değil. Çünkü üstünü kapıyorlar. Şimdi ben şöyle üzerlerinden bir tane ızgara gibi bir şey var. Onu ekledim. Bununla beraber üstünü alüminyum folyo ile örtüyorum. Şimdi burada eğer aceleniz varsa 180-200'e kadar çıkabilirsiniz fırını. O zaman biraz daha kısa sürecektir ama böyle hani çok aşırı kızarmadan yavaş yavaş pişsin İsterseniz o zaman 160-170 derece aralığı ideal olur. Ben artık bunu fırına alıyorum. Evet arkadaşlar öyle tahmin ediyorum bir 3-4 saat kadar sürer inciklerin pişmesi. Yavaş yavaş pişsinler. Ondan sonra devam edeceğiz. Yine bir dünya malzeme var. Burası da oldu hamam gibi. Yani şu an 3,5 saat bitti. Biraz önce bir kontrol ettim. Biraz suyu azalmıştı. Az bir su ekledim üzerinden. Ama neredeyse pişmiş diyebilirim. Şimdi ben artık bunun pilavının hazırlığına geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bayağı fazla malzeme var yine. Ben aşağı yazacağım. Tek tek saymayacağım bunları. Bunları da yani Instagram'dan böyle tek tek durdura göz kararı baktım. Şimdi ocağın altını yaktım. Bugün çok kalabalığız. O yüzden de böyle bol bol yapıyorum. Yani benim yaptığım 10 kişilik arkadaşlar. Hatta pilavı biraz fazla yapıyorum. Şimdi ben 4 yemek kaşığı sarı yağ koydum. Bunun üzerine yaklaşık bir 7-8 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Evet arkadaşlar şimdi artık yağımız kızdı. Soğanları içeri alıyorum. Bunlar artık tamamdır arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. Birazcık açıkta dinlensin. Hatta şöyle açalım. Birazcık soğusunlar.
Evet arkadaşlar, artık soğanlar pembeleşmeye başladı. Şimdi bu noktadan sonra artık arpa şehriyeleri üzerinden eklemeye başlıyorum. Ben 6 bardaktan yapıyorum. 1 bardakta normal pirinç ekliyorum içerisine. Şimdi şehriyeleri birazcık kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bunlarla beraber tekrar karıştıracağız. Birazcık suyla açtıralım salçayı. Salça ile beraber birazcık kavurduktan sonra artık suyunu ekleyebiliriz. Şimdi ben ilk etapta suyun tamamını vermeyeceğim. Bir kısmını da fırından çıkan su veya kemik suyuyla tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktadayken artık baharatlarını, tuzunu, karabiberini ekliyorum. Ben yine aşağı listeyi yazacağım. Şimdi burada birkaç tane kayısı, bir de kuru erik var. Çok az da gün kurusu koydum. Bunları da yine içerisine alıyoruz. Bir karıştırıyoruz. Bu arada altını iyice kıstım artık. Dibine tutsun istemiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar buradaki konumuz aslında burada pişirmiyoruz. Burada işte soğanları kavuruyoruz, şehriyeyi kavuruyoruz. Diğerleriyle böyle hemhal olmasını sağlıyoruz. Pişirme kısmı yine fırında bitiyor bu yemekte. Şimdi artık altını kıstık. Bunlar da zaten suyunu toparladı. Şimdi bu haldeyken artık maydanoz ve taze soğanın yeşil kısımlarından üzerine ekleme yapıyoruz. Artık altını kapatıyorum. Yani burada dediğim gibi pişmesini beklemiyoruz yani. Zaten arpa şehriye çok çabuk pişer. Evet, şu an artık pilav tarafı hazır. Ben ortalığı biraz toparlayayım. Ondan sonra fırından etleri çıkaralım. Evet arkadaşlar. Şimdi artık bunlar birazcık ılındı. Şunu alalım. Şu an pişmişler. Şöyle gördüğünüz gibi elimle rahat rahat dağıtabiliyorum. Üstünü örtmemize rağmen enteresan kurudu. Hem de çok yüksek derecede de yapmadım. Ama bilmiyorum niye böyle oldu bu sefer. Etleri buraya artık aktardık. Şimdi başka bir tepsiye geçtim. Burada şu an bunun kıvamı birazcık katılaştı. Şimdi buradaki sudan yine üzerine ilave ediyorum. Bunun kıvamını biraz daha cıvıklaştıracağım. Bu arada bu kullandığım et suyu, yani ben kemik suyunun üzerine çok az da bu fırından çıkan sudan ekledim. Fırından çıkan birazcık böyle dibi yandığı için rengi koyu ama sadece rengini koyuldu. Aslında tamamen kemik suyu bu kullandığım. Şimdi bu tencereyi üzerine deviriyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde böyle bütün etleri kapacak gibi bu şekilde içine gömüyorlar. Şimdi bizim etlerimiz zaten güzel kızardığı için hani herhangi bir kızarma vesaire falan gibi bir sorunumuz yok. Şu an gayet güzel kızarmışlar çünkü. Şimdi arkadaşlar üzerinden yine kalan et suyunu ilave ediyorum. Hop. Ben ölçü olarak 1 bardağa 1,5 bardak gibi koyuyorum. Yani 1 bardak şehriye ve pirince 1,5 bardak et suyu koydum arkadaşlar. Siz de ona göre ölçü alabilirsiniz. Evet. Şimdi son olarak üzerinden daha önceden yıkadığım biberlerimi şöyle diziyorum. Son durum bu. Şimdi tekrar fırını açıyorum. 160 dereceye ayarladım. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 20 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. Ondan sonra bir şehriyesini kontrol ederim. Sonra da bir üstünü şöyle birazcık kızartırız. Ondan sonra alacağız. Artık tamamdır. Hatta birazcık yaktım galiba. Şimdi 20 dakika kadar alt tarafta tuttum. 4-5 dakika kadar da ızgara bölmesinde tuttum. Yani yukarı yaklaştırdım, ızgarayı açtım. Şu an artık olay tamam. Şöyle. Oy oy oy. İntihar etti. Evet. Hacı Baba hoş geldin. Ya Mustafa hoş bulduk. Çok uğraştım be. Vallahi uğraştım harbiden Çok ama uğraştım da İnşallah değmiştir ya. bu
mahsus mu böyle birazcık yandı? Böyle yani yanmadı bu da. He, yanmamış mı? Yok. Son 1-2 dakika işte şey tuttum ya, ızgara şu biberler kızarsın diye. Ondan Of, öyle oldu. kokuya bak ya, biber kokusu bambaşka. Evet Hacı Of Baba. anam of. Başlayayım mı ya? Valla şöyle çok sıcak olabilir. Dikkatli bir şekilde. Zaten Arkadaşlar görsel oldu. Hani görsel olarak şu an o şeyi yakaladık. Bak şöyle, hatta aradan bak eziyorum direkt. evet. Şey de böyle yapıyor. Bizim Bülent Şef baştan dövüyoruz diyor, parçalıyor bunu. Ondan sonra Bozo mu? aradan Bozo mu? çıkıyor. Aynen boza. Bozo. Buradan Şef Bülent'e de selamlar. Bozo. İnşallah bir gün Bülent abiyle yaparız. Aslında hep çağırıyor sağ olsun beni ama bir türlü gidemedim. İnşallah bir gün şu orijinal tarifi gider ondan öğreniriz. O yemeğe bile gidemedik be adam. Vallahi öyle. Hadi bismillah diyelim, hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir müsaadenizle bismillah. Çok güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Vallahi. Yani Ben bu şeyi çok da seviyorum, biliyor musun? ben de severim, bak ben normalde kendim de yaparım ama bak bunda mesela o naneyi şu an alıyorum içerisinde. Yani güzel olmuş. Bak kendime bir eleştiri. Şimdi bu tarif böyle yazılı vesaire veya anlatımlı şekilde açık açık yok arkadaşlar. Instagram'da kısa videolar yapıyorlar ya. Yani oradan boşlukları kendim doldurarak yaptım. Şimdi orada bir bardak pirinç gibi gördüm ben. Pirinç koydum ama şu an ağzıma yani şeyler çok iyi pişmiş. Arpa şehriye muhteşem pişmiş. Böyle ağzına fırt kayıyor. Evet. Ama tek tük. Hepsi de değil. Tane tane Evet. böyle yarı pişmiş pilav geliyor Ama ağzıma. bu onlar neden işte bu üsttekiler. O değil o baba. Ne ya? O değil. İçerisinde bunun bir bardak pirinç var. Ha. Arpa şehriye pişti ama pirinç tam pişmemiş. Yani belki Allah biraz Allah. demlense hani şu haliyle Demlensin o onu olur çeker. artık. Ama hani böyle rahatsız edici değil ama dipnot olarak size düşeyim. İsterseniz hiç koymayın yani. Çok da bir şey kattığını düşünmüyorum açıkçası. Tarife uymak için koydum. Ama geri kalanı çok güzel olmuş. Şimdi şuradan buyur baca. Bak şunu al. Hacı baba. Aldım. Arkadaşlar etler zaten lokum gibi pişti. Ya gördüğünüz gibi bak hiç alttan çıkartmadan şöyle. Ağzıma bir de böyle bir kayısının tadı geldi. Evet, kayısı da var içerisinde. Ha, kayısının tadı Ondan geldi. sonra erik var, kuru erik var. Ya. Ya değişik böyle iç pilavı gibi bir arpa şehriye, bilmiyorum yani. Biz çok seviyoruz. Bence güzel de oldu. Bir de etinden tadalım müsaadenizle. Sıcak mı çok? Abi, Harika olmuş bizim. Çok güzel Mustafa. Afiyet olsun Hacı Baba. Arkadaşlar gayet güzel. Çok lezzetli olmuş. İncikler çok güzel pişmiş. Bu nasıl acaba? Vallahi bilmiyorum. Acıdır diye düşünüyorum ama inşallah çok acı değildir. Çocuklar da yiyecek. Acı mı? Normal. İyi. Arkadaşlar biraz zahmetli. Yani biz bunu Ramazan öncesi çekiyoruz ama şimdi bizde de tam akşam ezanı okunacak. Ben saat 2 gibi başladım buna. Yani bir ölçü vermek anlamında. Şu an tam 19:20, 1 dakika var, ezanda okumak üzeredir. Bunu iftar için yapacak olan arkadaşlara bitiyor olsun. Yaklaşık olarak 5,5 saat gibi bir zamanımı aldı. Siz de ona göre saat 1,5 falan gibi, yani Bursa takvimine göre konuşuyorum. Yani öğlen saatlerinde başlarsanız her şey yolunda gider diye düşünüyorum. Bunu bir daha yapalım be. Bozoyla yapalım bir kere. Bir kere de Bu tavuklu olmaz mı? olur. Kapama gibi olur ama tavuklusu da çok güzel olabilir. Bir de kere de bunu var tavuklu ya, da yapalım. Böyle bol şeyli tavuklu yapalım bunu. Arkadaşlar bu arada oruç tutanları Allah kabul etsin. Amin inşallah. Ezan, biz Ramazan dışında çekiyoruz. Yine söylüyorum. Bazı videoların altına arkadaşlar diyor ki oruç tutmuyor musunuz? Arkadaşlar biz oruç tutuyoruz çocukluğumuzdan beri. Ama videolar erken çekiliyor. Buna bilgi verelim. Ezan okuyor. Hadi bismillah. Hadi prova yapalım bismillah. Arkadaşlar bunun tavuklusunu da Hacı Baba istedi. Yorumlarda birazcık destek atın. Evet. İnşallah onu da yapalım. Ben Onu inşallah biz de Ramazan'da yapalım. Artık daha Ramazan'a kadar çekim yapamam. çok güzel bir şey olmuş. Evet. Bir de bunu daha Ekonomik yapalım. ekonomisini yapalım. Bence de çok da Eğer bu yakışabilir lezzet yani. aynı lezzet oluyorsa tamam. Bence çok yaklaşır diye düşünüyorum. Çünkü Vallahi- bunun lezzeti pilavında. Et çok pahalandı. Evet.
Onun için bir şey diyemiyoruz yani. Yani şimdi et suyu yerine tavuk suyu yaparım. Güzel bir şey yaparım. Hatta belki bir tık daha kolayını yapabilirim bunun. Yani o daha kısa sürer. İnciğin pişmesi biliyorsunuz zaman alıyor. Arkadaşlar beğendiyseniz lütfen yorumlarda birazcık destekleyin. Bir şey diyecek misin bacım? Vallahi harika diyorum Bozo. Bozo bizim Bülent Şef'in lakabı. O öyle yapar. Bozo, buradan da Bozo'ya selam ediyoruz. Bülent abiye selamlar olsun. Valla inşallah becerebilmişizdir. Bilmiyorum. Bir kere de Bülent abiyle beraber yaparız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hadi bakalım Hacı Baba. Hadi bismillah. Sofraya.